zaman daha iyi anlamıştım. Hiç tanımadığımız insanların farkında olmadan birbirlerinin hayatlarını nasıl kontrol ettiklerini, hiç tanımadığımız insanların başka yaşamları kendi elleriyle nasıl tuttuklarını, görünmeyen ipliklerle bağlıydık birbirimize. İpliklerden biri koparsa hepimiz kopacaktık. Küresel elitlerin yeni bir dünya düzeni kurmak için koronavirüsü yayılmasını kullanarak amaçladıkları projelere hızlı bir geçiş için bu projenin bir an önce öne sürüldüğü söylendi. Bu arada tabii Covid bir biyolojik savaş diyenler de var. Bilmiyorum, böyle bir kanıt yok. Dolayısıyla ikisi de gerçek benim için. Olabilir, olmayabilir. İçinde bulunduğumuz, hatta bunu kitabımda da yazarım. Şimdinin içinde hiçbir şeyi anlayamayız. Şimdinin cevapları hep gelecekte saklı olacaktır ve hep de öyle olmuştur. Bu arada komplo teorilerini ciddiye alırım. Bence siz de ciddiye alın. Safsatalardan bahsetmiyorum. Eğer ki söyleyen kişi, bir komplo teorisi ortaya atan kişi, teorisini mantıklı nedenler üzerine oturtabiliyorsa, o zaman söylediği şeyin gerçek olabilme ihtimali de vardır. Tarih ortaya çıkan sayısız komplo teorileriyle doludur. Tarih komplo teorilerinden daha çok komplolarla doludur. Bize komplo teorisi lafı duyduğumuz zaman güleriz, saçma gelir falan, ama bu da algılarımıza yerleştirilen bir şey diye düşünüyorum. Bence her komplo teorisini göz ardı etmeyin. Çok saçmalı olanlar var ama ayırt etmeyi de bilin. Çünkü komplo teorisi sistemin muhalefetidir, kıymetlidir. Düşünmemizi sağlar, sorgulamamızı sağlar, araştırmamızı sağlar. Saklı gerçeklerin de ifşasıdır çoğu zaman. Gerçeğin durduğu en gizli yer neresidir biliyor musunuz? Gözümüzün önü. İşte gözümüzün önünde durduğu için zaten apaçık ortadadır. O yüzden inanmamız zordur. Komplo teorilerini gülüp geçmeyin. Kimin söylediğine bakın. İçinde bulunduğumuz dönem aslında kaosun oluşmaya başladığı dönem. Ekonomik krizlerin yarattığı çatlaklar geri dönülemez bir eşiğe getirdi herkesi. Sistemi de aynı şekilde. Ve yine düşünüyorum, bu kaosun ardından yeni bir düzen kurulacak. Umarım bu kurulan düzen bizi gelecekte bir distopyaya götürmez. Umarım hepimizi gerçek mutluluğa ulaştıracak bir ütopyaya varırız sonunda. Ben umutluyum. Niye biliyor musunuz? Çünkü farkındayız artık. Çünkü her geçen gün daha çok insan farkına varıyor. Hayatta her şeyin bir zıttı var. Hayatta her şeyin negatifi ve pozitifi var. Kötülüğü bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ki iyiliği anlayalım. Sürekli bizi birbirimize kışkırttılar. İnsanları bölüp parçalamak istediler. Yaratılan izimlerden bahsediyorum. Komünizm, kapitalizm, diğer izimler. Hepsinin insanı ayrıştırdığını düşünüyorum. Kışkırtmalar üzerine kurulu hayatlarımızda kışkırtmayı yaratan tek şey zihinlerimizi kilitledikleri ön yargılardı. Hepsine ayrı ayrı isimler, lakaplar, sıfatlar takmıştık. Her duyduğumuzla ön yargılarımız bir adım daha mesafe koyduruyordu aralarımıza. Daha birbirimizi tanıma, paylaşma fırsatı dahi bulamadan. Ama artık her şey çığırından çıkmıştı. Geri dönülmesi zor bir bataklığa doğru sürükleniyorduk hepimiz de. İnsanları birbirlerine nefret ettirenler, bugün dünyayı yönetenler ve gelecekte başka şekilde yönetmek isteyenler aslında. Bahsettiğim şey devlet de değil, devlet üstü akıllardan bahsediyorum. Aramıza mesafeler koydular, bizi kışkırttılar birbirimize. Umarım insanlık kendisine yapılanı ve yapılmaya çalışanı da bir an önce fark eder. Savunacağımız tek izim, hümanizm. Ya hep birlikte gerçek mutluluğa ulaşacağız ya da hiçbirimiz. Aslında olay bu. Fraktal. İnsanlık, DNA'mız değişiyor, gelişiyor. DNA'mızda açılan yeni kapılar olacak gelecekte de. Farkındalığımız daha da artacak. Bence gelecekte insan çok daha kolektif bir bilince geçecektir diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de bizi aklımız değil gerçekten ruhumuz yönetecek. Belki de özümüze geri döneceğiz. Belki de yıldızların içindedir aradığımız şey. Yıldız sisteminde. Kim bilir. Ama şundan eminim ki asırlar sonrası için ilkel insan olacağımız kesin. Böylesi bir çağın içinde. Özgür iradeyle oluşturulduğu sanılan bir karar aslında bilinç tarafından ateşleniyor. Bilinçaltılarımız kontrol ediyor bizi. Bir yine videomuzda söylemiştik. Joseph Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı, algılara hükmedersen insanoğluna ulaşırsın demişti. O zaman şimdi soruyorum. Algılarımızı yöneterek aslında özgür irademizi de yönetmiş olmuyorlar mı? Sürekli manipülasyona uğrayan insan nasıl özgür olabilir ve seçimlerini nasıl özgür iradesiyle yapabilir?
İşte o devlet üstü akılların insan nüfusunu azaltabilmek için, çünkü kendi kurdukları düzende rahat bir şekilde hükmedebilmek için yapabilecekleri şeyin endişesi var içimde. Yani gelecekle ilgili en büyük kaygım insanın varlık amacını kaybetme korkusu. Mutluluklarımızı belki de geleceğin belirsiz umut kırıntıları içinde arıyor da olabiliriz. Bu bilinmez geleceğin endişesi içimizdeyken nasıl şu anın mutluluğunun keyfine bakacağız, bunu da bilmiyorum. Hayatın bana öğrettiği en iyi şey hiçbir şeyden hiçbir zaman tam olarak emin olmamak. Size söylenilen veya verilen bilgiyi kabul etmeden önce birazcık zihninizde onu demlendirmeye bırakın. Çünkü sorgulamayı unutursa insan kendisini unutur diye düşünüyorum. Soru sorun. Bize ne kadar, özellikle gelecekte insana ne kadar soru sormak unutturulacak olacaksa da diye düşünüyorum. Bundan asla vazgeçmemeliyiz. Soru sormak. Devlet üstü akılların kendi çıkarları ve bazı akılların da ezoterik planlarını uygulamak için insana yapmaya çalıştıkları bütün zulümleri durdurmak isterdim. İşte o zaman belki de insan gerçek mutluluğa ulaşmanın bir umudunu yakalayabilir diye düşünüyorum. Zaman kim olduğumuz değil, neye yol açabileceğimizdir. Kendi yaşadığımız zamanda yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Çünkü yaptığımız her şey aslında bizden sonraki zamanları etkiliyor. Sanki görünmeyen bir perdenin ardında saklı o kişiyi çözememişti. Bunu onlara yaptıran şeyin ismiydi. Hayalet. Herkes kendisinin dürüst, namuslu, haklı ve inançlı bir şekilde yaşadığını düşünürken farkında olmadan onun ekmeğine yağ sürebilir. Çünkü hayalet cehennemi hak edenlere cennete gideceğini sandırabilir demişti. Dünya şu anda adaletsiz bir yer ne yazık ki. Yani bugün milyonlarca insan doğduğu topraklardan, ait hissettiği yerlerden kaçmak zorunda kalıyor. Mesela onlar için öncelik mutluluk değil, can güvenliği. Bu bile aslında bir şeylerin yanlış olduğunun en büyük kanıtı bence. Ve biz aslında o insanları anlık görünce mutsuz oluyoruz, değil mi? Belki de işte bu sistem hepimizi bencilleştirdi. Bu yüklerimiz çok ağır. İnsanlığın bu yüklerden kurtulması gerek diye düşünüyorum. Mesela zaten biliyorsunuzdur, Metaverse diye bir çağın içine giriyoruz. Sanal dünya içinde bir gerçeklik yaratmak istiyorlar ve biz aslında avatarlarımızla o dünyanın içinde var olacağız. Gerçekmiş gibi Fransa'ya gidip bir mağazadan alışveriş yapabileceksiniz. Reklam çıkacak ve gideceksiniz, oradan alışveriş yapabileceksiniz. Uzaklar yakın olacak. Her an her yerde istediğiniz gibi gezip tozabileceksiniz. Böyle bir sanal dünya, sanal evren kuruluyor. Metaverse. Yine bir soru soruyorum. Düşünemeyen, kendimizi oraya hapsettiğimiz, o sanal dünyanın içine hapsettiğimiz yerde vasıfsız insanlara mı dönüşeceğiz acaba? Sanayiyle teknoloji içe getirecek, yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte aslında insan daha rahat, daha huzura, daha mutluluğa kavuştuğunu zannederken aslında vasıfsız birer canlılar haline mi geleceğiz, getirtileceğiz? Bundan da emin değilim. Yine soruyorum. Mesela hiç global sıfırlama diye bir şey duydunuz mu? Great Reset deniliyor. Pandeminin içinde bir anda ortaya çıkan bir kavram. Dünya Ekonomik Forumu ve Prens Charles ortaya attılar bu projeyi. Kapitalizmi dönüştürme projesiydi ama tam olarak da ne olduğunu bilmiyoruz. Dijital ekonomik bir altyapı kurarak yeni bir sanayi devrimi. İşte bu sanayi 5 gibi bir şey. Bir gün bizler hiçbir işe yaramayan, ekonomiye bile katkısı olmayan, yararsız insanlar yığınına dönüşünce ne yapacaklar? Yani o zaman ne olacak? Yani zamanı gelip de her şeyi, ama yani her şeyden bahsediyorum, her şeyi makinelerin yaptığı bir düzenin içinde, gezegende fazlalık olan, hiçbir işe yaramayan, bir nevi atıklar haline dönüşen insan yığınlarına ne olacak? Yani fiziksel dünyada hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadığında, sabah uyandığımızda gidecek bir işimizin bile olmadığı bir dünyada, artık yürümemize bile gerek kalmadığında, o zaman ne olacak? Asıl şeyin yoksunluğunu hissetmeyecek miyiz? Yaşama amacı, hayatın anlamı, yeryüzünde milyarlarca boş boş gezen amaçsız insanlara ne olacak? Bu bence sormamız gereken en büyük soru. Belki de bir süre o amaçsız insanlar sanal dünyaların, yani yaratılan sanal dünyaların içinde kendilerine bir anlam bulmaya çalışacaklar. Ama daha sonra ne olacak?
O insanları veri tabanlarına mı dönüştürecekler? Yoksa yapay zekayı elinde bulunduranlar üstün robot teknolojileriyle yeryüzünde bir faydasız insanlar kıyımını mı gerçekleştirecekler? Yani filmlerde, kitaplarda bahsedilen insanlığı yok eden yapay zeka değil de yine insanın kendisi mi olacak acaba? Nüfusu az ve özel olan bir grup seçkin insan aslında bu algoritmayı kontrol edenler, yaşamaya devam ederken diğer bütün insanlar bilgisayarlara yüklenip belki de başka bir gezegende robotların içinde veya başka bedenlerin içinde uyanmayı mı bekleyecekler? Ya da amaçsız bu insanlar çoktan ekolojisi mahvolmuş dünyanın içinde cehennemi yaşarken bu seçkin insanlar cennetlerini yaşamak için başka gezegenlere mi göçecekler? Kesin olan bir şey var ki insan her geçen gün Tanrı olma iştahına, Tanrı olma arzusuna ilerlemesini inatla sürdürüyor. Yaratma ve yok etme. Evet, yapay zeka da biyoteknoloji de ilerlemeye devam edecek. Bunun önüne geçemeyiz. Ama asıl soru şu: bunu insan türünün yararına mı kullanacağız? Asırlardır bir şekilde hayatta kalmayı başarmış koca bir türün yok oluşunu mu izleyeceğiz? Pişmanlığa dönüşürsen eğer devam edemezsin yoluna. Yaşanan her kötünün içinde bir umut aramalı insan. Umudunu kaybedersen kötü de büyür içinde. Gelecek bence çok daha iyi olacak her şey. Ne kadar karamsar konuşsam da umut her zaman vardır ve umutluyum. Bir hayalim var. Mesela bağımsız bir kuantum bilgisayar icat edilsin. İnsan kontrolünde olmayan bir mekanizmadan bahsediyorum. Böyle bir şey yarattığımızı düşünüyorum. Mesela seçime girmeden önce seçilecek olan adaylar bu mekanizmanın kontrolünden geçsin. Ne bileyim, bu lider adaylarını bu süper bilgisayar belirlesin. Şöyle belirlesin yani. Hepsinin beynindeki vicdan geni ve empati geni değerleri belli bir değerin üstündeyse eğer seçime aday olabilsin. Belli bir değerin altında kalanlar ise seçimlere katılamıyor olsun. Bilimin aslında seçilen kişileri bilimin karar vermesi diye bir hayalim var. Çok ciddiyim bu arada. Yani bizleri üniversitelere girerken bir sürü kriterle alıyorlar. Niye politikacılar için uygulanmıyor bu kriterler? Yani üstelik ben kendimden sorumluyum sadece, ama seçilecek bir politikacı ileride o devletin lideri olduğunda bütün toplumun kaderinden sorumlu olmuş oluyor aslında. Niye dünyayı yönetenlerin çoğu zaman empatiden yoksun kararlar ve vicdansız seçimleri diğer insanların mutsuz olmasını sağlasın? Yani aslında bilmediğimiz, daha deneyimlemediğimiz, kendi bilgi birikimlerimizle, kendi tecrübelerimizle ucu sonu olmayan, sonu var mı yok mu onu bile bilmediğimiz bir evrenin içinde kendi kısıtlı havuzlarımızda yüzen balıklarız. O bilmediğimiz, ucu sonu olmayan denizlere döküleceğiz hepimiz de eninde sonunda. Bence hislerimiz bizim iç dünyamız. Onlara güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Hisler bence bizim henüz daha keşfetmediğimiz kozmik güçlerimiz. Bence ileride insanlık hislerini tam anlamıyla kullanmayı ve hayatını öyle yönetmeyi öğrenecek diye düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım, dünyanın diğer ucundaki bir üzüntüyü, bir hasreti, bir özlemi, bütün duygular diğer insanlara da bulaşıyor diye düşünüyorum. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Kur'an'da meleklerin ve ruhun 50.000 yıl olan bir günde yükselmesi diye bir şey var. Me'ariç suresinde yazılıdır bu. Dünya zamanıyla 50.000 yıl tutan ama onlara göre bir gün olan bir zamandan bahseder. Hatta şöyle denir: insan 100 yıl yaşıyor ama onların zamanında aslında 2-3 dakika kadar yaşamış oluyor. Peki acaba yani bu yazılanlar yoruma gerek kalmadan direkt anlattığını anlatıyorsa, peki bu melekler gibi ruh da onların gittiği yere gidiyorsa ve o gidilen yer 50.000 ışık yılı uzakta olabilir mi? Kovulup da atıldığımız yer burasıysa ve bu hapis hayatına atıldığımız dünyadan kurtulmak için de iyi birer insan olmamız gerekiyor. Bu takdirde ancak ruhumuz belki de o 50.000 ışık yılı uzaktaki cennete tekrardan kavuşacak. Hissettiğim şey uykunun içinde aslında daha ruhsal, daha kozmik ve bizim henüz daha çözemediğimiz bazı sırların saklı olduğunu düşünüyorum. Beden
ruh ve şuur projeksiyonu. Bu dünyaya hapissek ve bu bedenleri kullanmak için buraya geldiysek, acaba o atıldığımız cenneti özümüzü mü rüyalarımızda görüyoruz? Hiç Ubuntu'yu duydunuz mu? Güney Afrika'da Bantu dilinden gelen bir sözcük bu. Ne der biliyor musunuz? Ben, biz olduğumuz zaman benim. Ben olduğum için sen, sensin der. Bir antropolog Afrika'daki kabileyi incelemeye gider. Oradaki çocuklarla bir oyun oynamak ister. Bir şeyin deneyini yapıyordur ve ağacın altına yemekler bırakır ve çocuklara söyler ki belli bir mesafeden yarışacaksınız. İlk varan o ağacın altındaki bütün yemeklerden yiyebilecek. Diğerleri yiyemeyecekler ve çocuklar ne yapar biliyor musunuz? O kabile çocukları el ele tutuşur hepsi ve yan yana hep birlikte o ağacın yanına giderler. Antropolog tabii garipser, hani niye böyle bir şey yaptınız? Ve çocuklar aslında o antropolog o kendisini geliştirmiş, işte belli bir bilgi düzeyine erişmiş, felsefesini bilmiş insana o kabile çocukları, o doğanın içinde yetişmiş, toprakla iç içe yetişmiş kabile çocukları şunu der: birimiz yediği zaman diğerleri mutsuz olacak. Biz asla böyle bir şey yapamayız der. Ubuntu varmamız gereken yer. Kıyısından geçtim bu hayatında. Öğrettiği en acımasız bilgelikle. Sadece babalar neyse evlatlar da odur sözü değildi. Artık hayat benim için. Onların veballerinin bedelini ödeyenler bizler olacaktık hep. Devasa bir kurt masalı içinde olduğumuzu dahi fark etmeyen kör çocukları olarak.